Hafta sonu izlediğim short videolarımda da bahsettiğim iki yapımın daha uzun ve spoilerlı incelemesini yapmak istedim. The Stolen Girl, Disney Plus'ta yayınlanan 5 bölümden oluşan bir mini dizi. Klasik bir kaçırma hikayesi aslında ama altındaki hikayeyi merak ediyor insan. İlk göze batan baba olan Fred'in davalarıyla ilgili bir kaçırma olduğu, anneden kaçan odağı ise gazetecinin içgüdüleri sayesinde yeniden yakalıyoruz. Ki Selma'nın bu içgüdüleri sayesinde hikaye açılıyor ve Elisa'nın hikayesini öğrenmeye başlıyoruz. Sadece bu içgüdüleri kısmı inandırıcı gelmedi bana. Daha iyi bir şekilde açmaları gerekiyordu bence ama çok da sorgulamadım. Bu kaçırılma hikayesi en son bizde Yargı dizisinde işlendi ve Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'ndan harika performanslar izledik. Bence ağır, özellikle ebeveynler için daha da ağır bir konu. Rebecca için de öyle. Bu arada yaptığını asla doğru bulmasam da yaşadığı acıyı anlayabiliyorum. Son bölümde iki annenin yüzleşmesi etkileyiciydi bence. Bir de Holland'ı izledim. Holland, Nicole Kidman'ın hem başrolü oynadığı hem de yapımcılığına da destek olduğu bir psikolojik gerilim filmi. Holland kasabasında sakin, huzurlu bir hayat süren Vandergroat ailesinde Nancy öğretmen, eşi Fred ise göz doktoru. Fred'in hobisi ise oğluyla kasabanın maketini yapmak. Fred çok sık iş seyahatine çıkıyor ve bu durum Nancy'yi şüpheye düşürüyor ve okuldan arkadaşı Dave ile dedektifçilik oynamaya karar veriyorlar. Dave aslında bunu istemiyor ama Nancy onu ikna ediyor. Derken bu ikili arasında bir çekim oluyor ve yakınlaşıyorlar. Dave bunu Nancy evliyken yapamayacağını söylüyor ve yine Nancy kanıt bulurlarsa boşanmanın daha kolay olacağını söylüyor ve Fred'i takip etmeye başlıyorlar. Ama takip ettikçe adamın aslında bir katil olduğu, gittiği yerlerde kadınları öldürdüğü ortaya çıkıyor. Hatta bu makette öldürdüğü kadınların yaşadıkları yerleri inşa ediyor. Tamamıyla soğukkanlı bir katil olan Fred'in sakinliği insanın tüylerini ürpertiyor. Ama ben en büyük sorunu Dave'den bekliyordum. Ki o da çok normal sayılmaz bence. Polisten kaçması, kafasını vurduktan sonra her yerde köpek vardı demesi ve Nancy yardım çağırayım dediğinde gitmesi onun da çok normal olmadığını gösteriyor bence. Belki ben buraları anlamamışımdır, bilmiyorum. Ama genel olarak baktığımda ben filmi izlenebilir buldum.